İnsanoğlunun en büyük yanılgısı, dünyada gördüğü her şeyi kendi aklının dar pencerelerinden ibaret sanmasıdır. Görünene bakarak hüküm veririz, geciken bir işe felaket deriz. Kapanan bir kapının arkasındaki rahmeti göremeyiz. Elimizden çıkan bir imkan için günlerce yas tutarız. Oysa varlık aleminin önümüzde uzanan görünür yüzünün arkasında akılları durgunluğa uğratan muazzam bir sır deniz akmaktadır. İnsan gözü sadece kıyıyı görür. Ama ilahi hikmet o denizlerin en derin katmanlarında hükmünü icra eder. İnsanın gördüğü zahirdir. Hakikatin özü ise batında gizlidir. Tarihin en derin öğretilerinden biri olan Musa peygamber ile Hızır aleyhisselamın yolculuğu, işte bu perdenin aralandığı eşsiz bir hakikat aynasıdır. İsrailoğullarına yol gösteren, kendisine şeriat ve kutsal kitap verilen, ilahi kelama mazhar olmuş, büyük bir peygamber olan Musa, bir gün kendi kavmine hitap ederken, yeryüzünde kendisinden daha bilgili kimse olup olmadığını düşünür. İlahi bildirim ile kendisine denir ki, iki denizin birleştiği yerde öyle bir kulum vardır ki, ona katımızdan özel bir ilim, yani ledünni ilim verilmiştir. Musa peygamber, hakikatin daha derin katmanlarını öğrenmek sevdasıyla yanıp tutuşur ve genç arkadaşıyla birlikte yola koyulur. İki denizin kavuştuğu o gizemli noktaya vardıklarında ilahi rahmetle donatılmış, Ledün ilminin taşıyıcısı olan o zatla karşılaşırlar. Musa peygamber ona yanaşır ve sana öğretilen o doğru bilgiden bana da öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim diye sorar. Hızır aleyhisselam ise insanoğlunun en zayıf damarına dokunan o tarihi cevabı verir. Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. Çünkü kavrayışının yetmediği, iç yüzünü bilmediğin bir olaya nasıl sabredeceksin ki? Musa, peygamber sabredeceğine ve hiçbir işe karşı gelmeyeceğine söz verir. Böylece şart kabul edilir. Hızır aleyhisselam, ben sana açıklayınca kadar bana hiçbir şey hakkında soru sormayacaksın diyerek yolculuğu başlatır. Eğer bu kadim yolculuk ve sunduğu derin hikmetler senin de ruhunda bir uyanış başlatıyorsa, bu sarsıcı mesajın daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenmeyi, düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Göstereceğin bir tek ilgi, belki de bir kalbin uyanmasına ve olayların arkasındaki ilahi hikmeti kavramasına vesile olacaktır. Birlikte bir gemiye binerler. Gemi, denizcilerin ekmek kapısıdır. Yoksul ve dürüst insanların rızık teknesidir. Fakat yolculuk esnasında Hızır aleyhisselam hiç beklenmedik bir şey yapar, geminin tahtalarından birini söker ve gemide bir delik açar. Dışarıdan bakan bir göz için bu yapılan hareket büyük bir haksızlık. Masum insanların rızkına kastetmek ve açık bir kötülüktür. Şeriatın ve zahir hukukun temsilcisi olan Musa peygamber dayanamaz. Sen içindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki çok kötü bir iş yaptın diyerek itiraz eder. Hızır aleyhisselam sadece ilk bastaki uyarıyı hatırlatır. Ben sana benimle yolculuk etmeye sabredemezsin, demedim mi der. İşte bu ilk olayda büyük düşünürlerin ve hakikat erlerinin dikkat çektiği muazzam bir sır yatar. Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinde ifade ettiği gibi, Hızır'ın gemiyi delmesi dışarıdan bakıldığında kırıp dökmek gibi görünür ama aslında
o gemiyi kurtarmanın tek yoludur. Çünkü o, denizin ilerisinde karşısına çıkan bütün sağlam ve kusursuz gemilere el koyan zalim bir hükümdar bulunmaktadır. Eğer gemi delinmeseydi, o yoksul insanların elindeki tek geçim kaynağı tamamen ellerinden kayıp gidecekti. Hızır aleyhisselam gemide küçük bir kusur oluşturarak, onu büyük bir felaketten ve tamamen yok olmaktan korumuştur. Mevlana'nın bakışıyla, bazen Allah senin hayatındaki gemiyi deler. Mastların bozulur, bindiğin araç yolda kalır, çok güvendiğin bir iş kapısı hafifçe hasar görür. Sen sanırsın ki haksızlığa uğradın. Sanırsın ki şanssızlık seni buldu. Oysa o küçük delik, ileride seni bekleyen büyük canavarların, zalim kralların ve seni tamamen yutacak felaketlerin gözünden seni saklamak içindir. Kırılan bir kemik, daha sağlam kaynamak için kırılır, budanan bir ağaç daha bol meyve vermek için budanır. Hayatındaki kırılmaları bir felaket değil, daha büyük bir gasp olayından, korunma olarak görebildiğin gün vicdanın huzura kavuşacaktır. Yolculuk devam eder. Kıyıya çıktıklarında bir çocukla karşılaşırlar. Hızır aleyhisselam o çocuğu gördüğünde onu hayatından eder. Bu olay ilkine göre çok daha dehşet vericidir. Masum bir cana kıyılmıştır. Dışarıdan bakan bir insan zihni için bu kabul edilebilir bir durum değildir. Musa, peygamber adalet duygusunun ve peygamberlik sorumluluğunun verdiği büyük bir infialle öfkelenir. Masum bir canı, bir can karşılığı olmadan mı katlettin? Gerçekten çok korkunç bir şey yaptın der. Hızır aleyhisselam yine o sakin duruşuyla cevabını yineler. Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin dememiş miydim? Bu ikinci olay. Kaderin en karanlık ve anlaşılması en zor koridorlarına ışık tutar. Büyük mutasavvıf İbn Arabi'nin yaklaşımlarına göre, dünyadaki görünür hukuk ile ilahi takdirin derin dengeleri, her zaman insan aklının kavrayacağı açıklıkta değildir. O çocuğun anne ve babası son derece mümin, saliha ve temiz insanlardı. Fakat o çocuk büyüdüğünde anne ve babasına büyük bir azgınlık, zulüm ve inkar yaşatacak, onların temiz imanını felakete sürükleyecekti. İlahi rahmet, o, temiz anne babayı evlat sevgisinin getireceği derin bir manevi yıkımdan korumak istemiştir. Onların ellerinden o evlat alınmış, fakat karşılığında onlara daha merhametli, daha hayırlı ve iffetli bir evlat ihsan edilmiştir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin buyurduğu gibi, İnsanın başından geçen acı kayıplar ve anlayamadığı imtihanlar karşısında yapması gereken ilk şey, ilahi takdire karşı edepsizlik etmemek ve sabır kapısında beklemektir. İnsan sadece bugünü görür, Allah ise sonsuz geleceği kuşatır. Senden alınan bir şey, senin iyiliğin için alınmıştır. Sana, acı gibi görünen bir kayıp, aslında ruhunun ve geleceğinin korunması için verilmiş gizli bir merhamettir. Eğer kaderin perde arkasını görebilseydin, senin için seçilen takdire hayran kalırdın. Geylani'nin dersi şudur ki, teslimiyet gözün kapalı karanlığa atlamak değil, seni sevenin sonsuz şefkatine kendini gözü kapalı bırakmaktır. Yolculuk 3. durağa ulaşır. Aç ve yorgun bir halde bir köye varırlar. Köy halkından yiyecek isterler ama köy halkı bu iki misafiri ağırlamaktan kaçınır, onları içeri almaz.
büyük bir cimrilik ve soğukluk gösterir. Tam bu esnada Hızır aleyhisselam, köyün içinde yıkılmak üzere olan eğrilmiş bir duvar görür. Hiç kimseden yardım istemeden, kendisine kötülük eden bu insanların köyündeki o duvarı kendi elleriyle doğrultur, tamir eder ve sağlamlaştırır. Musa peygamber bu duruma da anlam veremez. Bizi içeri almayan, bir dilim ekmeği çok gören insanlara neden iyilik yapıyorsun? İsteseydin, bu yaptığına karşılık bir ücret alırdın da, karınlarımızı doyururduk der. İşte bu an, ayrılık anıdır. Hızır aleyhisselam, işte bu, seninle benim aramızdaki ayrılıktır diyerek, 3 olayın arkasındaki o muazzam sırları tek tek açıklamaya başlar. Yıkılmak üzere olan o duvarın altında, o şehirde yaşayan 2 yetim çocuğa ait bir define gizliydi. Çocukların babası ise son derece salih, iyi ve takva sahibi bir insandı. Eğer o duvar yıkılsaydı, o merhametsiz ve cimri köy halkı defineyi görecek ve yetimlerin hakkını yağmalayacaktı. Allah, o salih babanın hatırasına ve samimiyetine hürmeten, yetim çocuklar büyüyüp ergenlik çağına gelene kadar o definenin gizli kalmasını diledi. Hızır aleyhisselam, o duvarı örerek yetimlerin hakkını emniyete aldı. Bu 4. ve son olay, iyiliğin ve dürüstçe yaşanan bir ömrün nesillere yayılan bereketini gösterir. Bir babanın veya ananın helal rızıkla, dürüstlükle ve samimiyetle yaşaması, kendisi bu dünyadan göçüp gitse bile evlatlarının üzerinde koruyucu bir zırh oluşturur. Sen salih bir ömür sürdüğünde, Allah senin evladının duvarını hiç tanımadığın insanların eliyle doğrultturur. Sen iyilik ektiğinde, o iyilik yıllar sonra hiç beklemediğin bir yerde yetiminin karşısına bir kalkan olarak çıkar. Şeyhülekber İbn Arabi Hazretleri bu 2 büyük şahsiyetin durumunu kıyaslarken muazzam bir denge kurar. Musa peygamber, şeriatın, zahir adaletin ve görünür hukukun temsilcisidir. Onun itirazları yanlış değildir. Aksine kendi makamı açısından son derece doğrudur. Çünkü insan gördüğü haksızlığa, dökülen kana, bozulan eşyaya itiraz etmekle yükümlüdür. Hızır aleyhisselam ise ilahi gaybın, takdirin ve ledünni hakikatin memurudur. O kendi arzusuyla değil, kendisine verilen ilahi emirle hareket etmiştir. Yani Musa peygamber, insanların dünyasındaki adaleti korur. Hızır aleyhisselam ise, kainattaki ilahi dengenin yürütücüsüdür. Her ikisi de haklıdır ama hakikat, zahir ile batının birleştiği yerdedir. Bu hikaye modern insanın hayatına tokat gibi inen derslerle doludur. Günümüz insanı her şeyin hemen olmasını ister. Bir işi bozulduğunda dünyayı başına yıkılmış sanır. Bir yakınını kaybettiğinde, bir haksızlığa uğradığında, bir kapı yüzüne kapandığında hemen kaderi sorgulamaya başlar. Oysa senin hayatında delinen gemiler var. Belki de o gemi delindiği için bugün daha büyük bir batıştan kurtuldun. Senin hayatında yıkılan duvarlar var. Belki de o duvar yıkıldığı için altındaki gizli defineleri keşfetme imkanı bulacaksın. Senin hayatında kaybettiğin şeyler var. Belki de o kayıplar seni daha büyük bir ruhsal çöküşten korumak için yaşandı. İnsanın görevi, gördüğü olayların ilk anına bakıp hemen pes etmek veya ilahi takdire isyan etmek değildir.
İnsanın görevi, Musa peygamber gibi adaletin ve doğruluğun peşinde koşarken, aynı zamanda Hızır aleyhisselamın temsil ettiği o gizli hikmet denizine saygı duymaktır. Kendine şunu sor: hayatında kaç defa bitti dediğin yerde yeniden başladın? Kaç defa felaket sandığın bir olayın, yıllar sonra senin için en büyük hayır olduğunu gördün? İşte o anlarda senin hayatına dokunan, görünmeyen bir hikmet eli vardı. Geylani Hazretlerinin buyurduğu gibi, sabır sadece beklemek değil, beklerken gösterdiğin duruşun kalitesidir. Başına gelen ilk darbede feryat eden insan, henüz hikmet denizinin kıyısına bile ulaşamamıştır. Hakiki bilge, gemi delindiğinde kaptana güvenen, duvar yıkıldığında altındaki definenin sahibini düşünen insandır. Dünyada hiçbir şey tesadüf değildir. Bir yaprak bile ilahi bilginin dışında yere düşmezken, senin hayatındaki kırılmaların başıboş olduğunu nasıl düşünebilirsin? Mevlana'nın dediği gibi, üzülme der hakikat sahibi. İstediğin bir şey olmuyorsa, ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği içindir. Bazen bir kapının kapanması, senin yanlış bir odaya girmemeni sağlar. Bazen bir insanın hayatından çıkması, senin yolunu aydınlatır. İnsan kendi hayatının ressamı sanır kendini. Oysa insan sadece önüne konan, tuvale verilen fırçayı sallayan bir çıraktır. Asıl sanatkar, o tuvaya acıyı da, tatlıyı da bir uyum içinde işleyendir. Musalla taşına uzandığımızda, hayatımız boyunca şikayet ettiğimiz o delik gemilerin, o yıkık duvarların aslında bizim kurtuluş reçetemiz olduğunu anlayacağız. O gün perde kalkacak ve gözümüzün önündeki sis bulutu dağılacak. İş işten geçmeden, henüz nefes alıyorken, hayatımızdaki tersliklere hikmet gözüyle bakmayı öğrenmeliyiz. Bu derin hakikatin ve sırlarla dolu yolculuğun daha fazla kalbe ulaşması. Bir insanın daha hayatındaki fırtınalara hikmetle bakabilmesi için videoyu beğenip sevdiklerinle paylaşabilir, düşüncelerini yorumlarda bizimle buluşturabilirsin. Kanalımıza abone olarak bu uyanış ve hakikat yolculuğunda bizlerle kalmaya devam et. Merhametin, sabrın ve hikmetin galip geldiği güzel günlerde buluşmak dileğiyle.